Merhaba. Şu anda yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu kez dünyanın çok sorunlu bölgesinde Myanmar'ın yanı başındaki Bangladeş'teki mülteci kamplarındayım. Rohingya Müslümanlarının kaçtığı, Arakan diye tanımladığımız bölgeden buraya kaçan milyona yakın insanın sığındığı kamplardayız. Tabi buralara nasıl geldim? O ayrı bir konu. Şu anda 1 milyona yakın insan sadece bu kamp bölgesinde yaşıyor. Ve bunların ilk imdadına yetişen bir Türk organizasyonu AFAD. Yani afetlerle mücadele eden bizim göz bebeğimiz AFAD. İlk gelip burada insanların yardımına ulaşıp ardından bu bölgenin en iyi hastanesini kuran ve Sağlık Bakanlığımızın personeliyle beraber bu bölgede ameliyat dahil bütün hizmetleri ilk başlatan gerçekten bizim göz bebeğimiz bir organizasyon. Onların katkısıyla size bu videoyu hazırlıyorum. Merhaba. Merhabalar Müslüm Bey. Adım Serhat Gürbüz. Uluslararası İlişkiler ve İnsan Yardım Çalışma Grubu Başkanlığı'nda uzman yardımcısı olarak görev yapıyorum. AFAD'da. Bize AFAD'ın buradaki varlığını anlatır mısınız? Ne zamandan beri varız? AFAD ilk olarak 27 Ağustos gecesinde başlayan şiddet olaylarının hemen 2 gün sonrasında 3 kişilik bir insani yardım ekibini bölgede görevlendirdi. O günden bugüne kadar bölgedeyiz AFAD olarak. Varlığımızı sürdürmekteyiz çeşitli faaliyetlerle. Özellikle barınma, gıda ve Sağlık Bakanlığı ile birlikte kurmuş olduğumuz Sahra Hastanesi'nde Arakanlı Müslümanların sağlık ihtiyaçlarını karşılamaktayız. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık personeli görevlendiriliyor. Bizim tarafından ise diğer mali ihtiyaçlar, işte barınak olsun, ilaç ihtiyaçları olsun tarafımızdan karşılanmakta. Nelerle karşılaştım? Açıkça söylemek gerekirse yolculuk İstanbul'dan Bangladeş'e kadar sorunsuz Türk Hava Yolları uçağıyla geçti. Ama indiğimizde Bangladeş hükümetinin vize zorunluluğuyla karşılaştık. Saatlerce bekleyebilirdim ama Büyükelçiliğimizin desteğiyle kısa sürede giriş yaptım. Ardından buraya, bu bölgenin ismi gariptir. Bir İngiliz'den alınmış, Cox Bazar diye tanımlanıyor. Ama tam Myanmar'ın 30 kilometre, bazı yerlerde 8-10 kilometre mesafesinde bir bölge. Geçmişte bu bölge ormanlıkmış. Ormanlar kesilmiş. Hatta arkadaşlarım eğer bulabilirseler size o bölgenin geçmişte Google Earth'teki fotoğraflarını gösterecekler. Bayağı fillerin yaşadığı bir ormanlık bölgeymiş burası. Bir Budist ülke yüzyıllardan beri bu bölgede yaşayan Müslümanlara garip bir baskıyı başlatıyor. Baskıyı başlatma dönemi bugünlere değil, daha eskilere dayanıyor ama gerekçeleri ayrı. Üstelik insan hayatına en önemli desteği verdiğini söyleyen, insan hayatına saygı temel prensip olan bir inanç bu bölgedeki insanları köylerini yakarak, öldürerek, korkunç insanlık dışı davranışlarla göçe zorluyor. Dünya başında sessiz kalıyor ama Türkiye'mizin girişimiyle dünya buradan ilk mesajları dünyaya ulaştırıyor. Ve AFAD'ımızla, Kızılay'ımızın başlattığı bu operasyonlarla dünyanın değişik bölgelerinden yardım örgütleri geliyor. Şu anda birbirinden farklı yüzlerce örgütle karşılaşma imkanımız var ama bizim Türkiye'nin burada açtığı örgütler, STK'lar gerçekten başarılı bir hizmeti yıllardan beri devam ettiriyorlar. Merhabalar.
Evet, siz tanıyalım. Merhabalar Coşkun Bey. Ben uzman doktor Mehmet Cenk Belibağlı. Aile hekimliği uzmanıyım. Kasım ayında buraya atandım başhekim olarak. Yaklaşık 2 ay aşkın süredir buralardayım. Ev arkadaşımı da tanıyorum. Ben Ebe Selda Pınarbaşı 14 Aralık'ta görevli olarak başladım. Evet, şu anda Arakan'dayız. Rohingya Müslümanlarının yaşadığı bölge. Bangladeş'e bağlı ama geçmişte buralar hep Arakan toprağı diye tanımlanıyor. Bulunduğumuz yer bir Sahra Hastanesi. Evet, burası Türk Sahra Hastanesi. 1.300.000 Arakanlı Müslümanın yaşadığı Bangladeş'in 605.000'in bulunduğu ana kamp öbeğinin içerisinde bulunuyoruz. 2018 yılının Ocak ayında kuruldu hastanemiz ve İlk mi? burada kurulan ilk hastanedir. Bir ameliyat masası olan bir ameliyathanemiz var. Her biri 15'er yataklı 2 tane servisimiz var. Biri erkek servisimiz, biri kadın servisimiz. Bununla beraber röntgen, biyokimyası olan bir laboratuvar röntgen çadırımız var. Son çadırımızda da biz kadın doğum hastalarımızı alıyor ve normal doğum yaptırıyoruz. Dünyanın farklı ülkelerinden NGO'lar da var burada. Onların bu tür hastanesi var mı? Benzer hastaneler var. Yaklaşık aslında hastane adı altında 40'a yakın burada çeşitli tesis var. Yalnız şunu gururla söylüyorum. 600.000'e aşkın Arakanlı Müslümanın yaşadığı bu bölgedeki cerrahi hizmet veren tek noktayız. Kaç cerrah var? Bizde ortopedist arkadaşımız, genel cerrah arkadaşımız, çocuk cerrah arkadaşımız Çocuk cerrahı var. Çocuk cerrahı da burada. Evet, Türkiye'de Peki. Toplam 650-700 tane var çocuk cerrahlarından. Ve burada bir tanesi de burada gururla Peki bulunuyoruz. ne tür vakalar en çok? Buranın asıl problemi kadın doğum vakaları aslında. Daha çok doğumdaki oluşabilecek komplikasyonlardan dolayı sıkıntı çıkıyor. Çok evde doğum yapmayı tercih eden bir toplum. Ve bize başvurduklarında bayağı bir geç olmuş oluyor. O yüzden kadın doğum açısından çok önemli. Çocuklarda da ilginç bir şekilde çok yüksek bir fıtık oranı var. Çocuk cerrah arkadaşımız burada canla başla çalıştı. Ciddi sayıda vaka yaptı. Doğuma yetiştirmek üzere bir bayan gördük. Size gelmiş galiba. Bu arada siz biraz Evet, Ebu Hanım birazcık anlatsın. çocuklardan bahsedin. Doğumlar nasıl oluyor? Tepkileri Doğumlar, nasıl? Burada doğum yapmaktan çok mutlular tabii ki. Çünkü ben en son yaptırdım 2019'un ilk bebeğinde şöyle ufak bir sohbet yaptık tercümanlarımızla beraber. 8 kişilik, 8 kardeşlik bir aile ilk doğumunu evde yapmış, Myanmar'da kendi kendine yapmış. Ve burası ona çok lüks geldi. Türkiye dünyaya gerçekten bu yüzüyle iyi bir örnek oldu. Umarım her alanda demokrasiyle, hukukla, insan haklarına vermiş olduğumuz değerle de bir sürü ülkeye örnek oluruz. Kampın dışında başka bir yaşam var mı? Bu videoda bu kampın dışında Bangladeş'te Cox's Bazar'da tanık olduğumuz başka manzaraları da veriyoruz. Dünyanın en uzun, en muhteşem plajı burada. Gerçekten şaka söylemiyorum. 150 kilometreye aşkın bir plaj, kumsal. Ama Bangladeş inşallah bir gün hak ettiği turizmi alır. Saatler süren bir balık avlama düşünün. Saatler. Yani bir tekne, ondan uzatılan 1 kilometrelik ağlar, bizim
Çıldır Gölü'nde yapılır ama birkaç metreyle, birkaç yüz metreyle o ağlar buluşturulduğunda inanır mısınız ortaya çıkan balık 5-6 saatte yapılan o çalışma 5-6 kiloyu geçmiyor. Çoğu da yenmeyecek boyutlarda. Kıyıyı görmüşsünüzdür. Torbalar var kilometrelerce. Malum bu bölge Tsunami bölgesi. Komşu Tayland. Hemen yanı başında Aceh, Endonezya. 250-300 bin insan öldü. Şimdilik önlemler kıyıya doldurulmuş o güvenlik barikatları diyelim ve arkasından kum dolu korkunç böyle yastık şeklindeki engeller. Allah o trafiği bir görseniz arkadaşlar. Çok güzel yollardan geçiyorsunuz. Huzmeler uzanıyor. Adeta cennette gibi hissediyorsunuz ama burun buruna çarpışmak var ya kıl payı. Sürekli. Her saniyede en az 8-10 kere Allah diyorsunuz. Değişik birbirinden farklı araçlar var. Evet 3 tekerlekli insan gücüyle çalışanlar var. 3 tekerlekli motorla çalışanlar var. Bol miktarda tekne var. Bu bölgede gariptir. Rohingyalı balıkçıların kullandığı böyle yay gibi olan tekneler olduğu gibi gördüğünüzde ya kadırga mı başka bir şey mi diyeceğiniz tekneler var. Hepsi bu hal. Tabi bu tekneleri saf biz fotoğraf çekmek için kullanmadık. Bir tanesini atladık. Atladığımız tekne ne yazık ki sürat teknesiydi. Onunla zaman zaman Medcezir'le ada, zaman zaman da yarımada olan bir yere gittik. Orada neyle karşılaştık biliyor musunuz? Bir Budist manastırı. Üstelik içinde monklarla. Düşünün 30 kilometre ötesinde Budistler sorgulanıyor. Dünya tarafından yargılanıyor. Rohingya Müslümanlarına yaptıkları baskılar ötürü. Ama bu tapınakta Müslümanlar, Bengalli Müslümanlar, belki aralarında Myanmarlar da var. Belki Rohingya'lı Müslümanlar da var. Monklarla beraber çocuklar arasında olağanüstü güzel bir ilişki var. Keşke dünyayı çocuklara bıraksak diyorum zaman zaman. Benim için ilk video oluyor. Arazide yapılan. Devamı gelecek. Ayda 1 mi 2 mi bilmiyorum. Görüşmek üzere. Yeni videolarda buluşmak üzere. Önerilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın.